Merhabalar efendim, merhabalar Pelinçini. Ben Pelinçin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Karşımda da her çarşambaları magazin gündemini ağırlıklı olarak konuştuğumuz ama sohbet etmekten çok keyif aldığım, bizim sohbetimizi sevdiğinizi de biliyorum. Sevgili Onur Akay var. Onur'um hoş geldin. Hoş bulduk Pelin'cim. Ben de çok mutlu oluyorum. Özellikle bu dosya programları da ayrı bir güzel değil mi? Hem nostalji yapıyoruz. İzleyicileri de bu programın izleyicileri de Pelin'çini YouTube kanalının izleyicileri de gerçekten çok seviyorlar. Bana da yazıyorlar. Ben de duyuyorum. İşte eleştirenler de oluyor tabii vefat etmiş kişiyle konuştuğumuz için ama yani onlar efsane konuşulması lazım. Yeni kuşağa da taşınması lazım bence. Yani şey gibi bakmak lazım bu bölümlere. Yine bir efsaneler bölümü yapacağız. Yani tarihe not düşmek istiyoruz biz Onur'la esas. Yani yeni jenerasyon, bundan sonrakiler bu isimleri bilmiyor olacaklar ve de bilmeleri lazım. Yani bu ülkede Tabii. yaşamış, bu ülkenin tarihini şekillendirmiş insanlar bunlar. O yüzden hani evet aramızda olmayabilirler. Ölmüşün arkasından mı konuşuyorsunuz? Evet konuşuyoruz ve doğruları anlatıyoruz. Belgeleriyle konuşuyoruz ki tarihe de not düşmek adına. Bugün Muazzez Abacı'nın kulaklarını çınlatacağız. Allah rahmet eylesin. Yani Mekan cennet olsun ama ben hiç öldüğüne inanamıyorum Pelin. Hala Amerika'da sabahın yanında gibi geliyor bana. Ben öyle avuttum kendimi. yani açıkçası bu apartman dur. Şununla başlayalım evet. Bu en son hallerine yakındır değil mi? Yani muhtemelen maksimum 10 yıllık falan bir fotoğraftır diye düşünüyorum. Evet, evet Tahmin olabilir. Evet, yakın. yakın. Yani var 10 yıl var yine de 10 bir programda sanırım televizyon programı. Şimdi Muazzez Abacı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben canlı görme şansını elde etmiştim. Yani tanıştım, oturdum, konuştum, sohbet ettim. Hatta bir programa konuk etmiştik kendisini. Hani bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Şimdi Sacit Aslan'la birlikte TV8'de magazin sunduğumuz dönem 2012 olabilir bu muhtemelen. Bendenizde şurada şu yeşil gömlekle saklanmaya çalışan gözlüklü ben tabii. Yani Bülent Ersoy buradan selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Böyle bir sürpriz ziyaret yapmıştı stüdyoya ve burada da biz esasında Muazzez Abacı'yı konuk etmiştik. Yani benim tanışıklığım bugüne dayanıyor. Burada da ben gördüğünüz gibi yalvarıyorum Bülent Ersoy'a. O da benim suratıma bakmıyor. Şöyle ki bir önceki programda ben Bülent Ersoy'u kürk giydiği için eleştirmiştim. Alınmış, üzülmüş ve kırılmış ve stüdyoya pat diye geldi. Yani benim kulağıma geldi dediler. Bak hiç yüzüme yani o kadar kızgın geldi ki hiç kurmaca değil. Hani böyle şeyler kurgu olur ya bakın Muazzez Hanım'ın da haberi yok. Benim de haberim yok. Sacit abinin de haberi olmadığı söyleniyor. Ama bak halimize bak. Pat diye içeri girdi. Muazzez Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı bu yayında benim hayatımı kurtardı. Şöyle ben o kadar korktum ve ürktüm ki hani ne yapacağımı bilemedim. Yanlış bir şey gerçekten çünkü Bülent Ersoy sinirli girdi. Yani bilmiyorum sevgili seyirciler Bülent Ersoy'u sinirli bir şekilde size sinirliyken karşısına oturmak bilmiyorum hanginiz yapabilir misiniz? Burada da böyle abi ne renkten renge girdim ve şurada şey diyor. Muazzez Hanım diyor ki çantanı ver işte yere koyma bereketi kaçar falan. O çanta meselesini de anlatayım. Şimdi bu İçinde bir şey var. Rus rezalet. Çanta yanlış çantaymış. Şimdi diyecek ki bak bu da Burak ekip arkadaşımız. Burak diyor ki öteki çantayı getir. Yayının devamında öteki çanta geliyor. Çantanın içinde yumurta var arkadaşlar. Çünkü ben Bülent Hanım yokken Bülent Hanım'ın gıyabında şöyle dedim evet. Hani kürk giyilmesin falan protesto ediyorlar yani kürk giyenleri yumurta falan Evet. atıyor. PETA diye bir organizasyon var hani ne derler kuruluş ay heyecandan konuşamıyorum. Onu hani örnek gösterip ünlülere yurt dışında kürk giyince yumurta atıyorlar gibi böyle hadsiz bir şey açıkçası söylemişim. Getirdi bak karşıma çantayı koyup bana diyecek ki canlı yayında atsana yumurtayı. Bak yemin ediyorum hala yukarıda Allah. Muazzez Abacı'nın elini tuttum ben. Yan yanayız ya korkudan bayağı eline yapıştım. Diyorum ki Allah'ım Allah aşkına beni kurtarın. Yani beni bak araya giriyor. Suratı halime bak. Ve Demek ki Pelin bundan sonra ben seni işletiyorum bu programdan çok bir evet yıl sonra.
Sen böyle bir korkuyla demek ki ben bağlandım, seni Bülent Ersoy olarak işlettim yayında. Çok korktun, o zaman da konuğunun elini sıkı sıkı tutmuştun zaten. Özge vardı o zaman da yanımda. Evet. Özge. Şimdi yani Bülent Ersoy çok önemli bir isim arkadaşlar. Hani sanatını, ismini, tarihindeki yerini kenara koyun. Yani Allah aşkına Bülent Ersoy sinirliyken hanginiz karşısında böyle lakayt bir şekilde oturabilirsiniz? Orada da bu yumurtaları koyacak masaya. Şimdi Muazzez Abacı da bana sürekli sakin ol yavrum falan diyor bölüm boyunca. Ben mosmor oldum. Dedim ki Twitter'da, o zaman Twitter çok aktif. Twitter'daki hayvanseverler de yazmaya devam ediyor. Ben de dönüp kameraları hiç unutmuyorum. Dedim ki arkadaşlar bizim stüdyomuz Maslak'ta. Böyle dedim buradan atıp tutuyorsunuz. Hadi dedim Hodri Meydan Maslak'ta stüdyoya gelin. Hayır yani ben Bülent Ersoy'a nasıl saygısızlık edebilirim? Kadın karşımda ve sinirli. Ben hala kürk mürk dedim, ben şu an hiç, yani bana dedim kürkün K'sini söylemeyin. Şu an ben yokum yani. O kadar özür diliyorum ki bu yayında. Böyle elini işte öpmeye çalışıyorum, sarılmaya çalışıyorum. Hiç yüz vermedi. Ben nasıl ölmeden bu yayını bitirdim, efendime söyleyeyim, inanın bilmiyorum. Çok izlenmiş tabii. Rating rekoru kırdı doğal olarak. Zaten Bülent Ersoy'la Muazzez Abacı var. Tabii ki izlenecek. Yaşayan efsaneler o dönemin. Bülent Hanım'a Allah sağlık versin. Muazzez Hanım'ı kaybettik ama efsane, gelmeyecek sesler. Düşün, 2 tane efsane var. Sacit abi de her ne kadar bana gönül koymuş olduğunu biliyorum. Ve de ne yazık ki buradan da fırsat var söyleyeyim. Gerçekten yukarıda Allah var. Ben Sacit Aslan'ı kıracak, onu üzecek, onu rahatsız edecek hiçbir şey hayatım boyunca yapmadım. Hiçbir şekilde onunla ilgili hiçbir yerde konuşmadım. Saygıda kusur hiç etmedim. Yukarıda Allah var. O yüzden içim çok rahat. Ama bana gönül koyduğunu biliyorum. Önemli değil. Bende de çok emeği vardır. Onunla başladım ben yayın yapmaya. Şimdi Sacit abi olmasa orada, gel bak, Muazzez Hanım'la Sacit abi olmasa ben ölmüştüm korkudan. Hani çünkü gerçekten hayatımın en zor anlarından biriydi. Bakar mısın bak? Gerçekten kızgın. Numara falan değil ya. Yüzüme bakmadı. Bak elini neler yaptı. Kulakları çınlasın. Buradan tekrar Bülent Hanım'ı izlerseniz hani o gün de aynı şekilde özür dilemiştim. Ne güzel bir hatıra, anı. Abi çok yani Bülent Hanım da birden sinirlense de sonra hemen gönlünü alır o kişinin. Yani öyle o anlık fevri bir çıkışı olur. Aslında yüreği çok iyidir. Muazzez Hanım da öyle. İkisi benzerler o konuda. O da bilirsin zaten. Yani Muazzez Hanım da sinirlidir. Sinirliymiş. Sinirliydi. Böyle güzel bir anımız var. Sacit ne güzel bir anı. Benim de anım çok küçük yaşlarda başlar. Anılarla başladık madem. Vallahi ben de bir anı anlatayım. Şöyle de kapatayım, dur yarım kalmış. Sacit abiye de buradan, Sacit Aslan'a da. Evet. Hiç fırsatım olmamıştı. Belki izler, bilmiyorum. Buradan hani hakkını helal ederse bana çok sevinirim. Sevgilerimi, saygılarımı ileteyim, üstümde kalmasın. Hep çok içimdedir bu. Şimdi Allah Sacit abi bana da gönül koyuyor. Ben de çok emeği vardır. Ara sıra o da bana da gönül koyuyor. Sonra da mahkemelik olunca barışıyoruz. Yani o da mesela sinirlidir. Öfkesi vardır. Tabii. Sinirlidir. Ama hani Muazzez Hanım da sinirliydi. Bülent Hanım'ı da gördük. Ben şunu düşünüyorum Onur. Sinirini, öfkesini, duygusunu böyle anlık gösteren insanlar daha candan insanlar oluyor. Tabii. Hani aynen. içten pazarlıklı olmuyor. Sacit abi de bir şey karar verdi mi onu böyle söyler. Susturamazsın. Fikrini, düşüncesini. Muazzez Hanım da öyleydi. Bülent Hanım bak stüdyoyu bastı. Ben de biraz öyleyimdir. Ben de böyle çok duygularımı saklayamam. Sen de öylesin. Sen de benziyorsun. O yüzden daha samimi ve gerçek duygularıyla hareket eden insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Peki buyursunlar. Siz Muazzez Abacı ile ilk ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız Onur Akay? Benim ilk ben çok küçük yaşlarda anneannem Necmiye Gürses, Allah rahmet eylesin, Muazzez Abacı dinlerdi. Ben de onu dinleyerek büyüdüm. Onun için benim yorumum Muazzez Abacı'ya da benzetilir. Hatta kendisi seneler sonra beni dinlediğinde erkek Muazzez bile dedi sahnede. Ama Ankara'dayız daha. Ortaokul yıllarım sanırım. O zaman ortaokul var. Böyle hani 5. 6. sınıf gibi değildi. Tabii Muazzez Hanım da Ankara Bebek Gazinosu'na gelmiş. Ben Ankara'da olduğunu bile bilmiyorum ama öyle büyük hayranıyım ki Kuğulu Park'ın önünde
sınıf arkadaşımla karşı karşıya, onun ismi de Tufan Pamuk, hiç unutmuyorum bu olaydan dolayı. Geçerken şöyle bir baktım, taksi duruyor ama sadece o saçının arkası görünüyor, yani sarı saç, arka saçtan bu Muazzez Abacı diye bağırıp gittim ki Muazzez Abacı. Arkadaşım da şaşırmıştı. Orada bana hemen öyle bir kağıt bulduk. Fotoğraf falan yok. Böyle o zaman nerede fotoğraf makinesi yanında olacak da böyle makineler mi var, telefonlar. Bana öyle imzaladı kağıdı. Daha küçüğüm. Çok sevdiğimi söyledim. İlk orada böyle bir hayranı olarak kendisini gördüm. Tabii seneler sonra anılar yaşayacağımızı bilmeden bu şekilde başladı. Pelin'cim, benim ona olan sevgim küçük yaştan itibaren geliyor. Çok fazla, yani, büyük sevgi. Çok enteresan, farkında mısınız? Bak bir sonraki fotoğraf var ya, siyah beyaz olan Nevzat Bey, yani şu duruyor. Yani hani demin ben başta da bunu söylüyordum. Karizma kelimesi böyle biz çok kullanırız. Hani hep Okan Bayülgen'e karizma. Karizma, işte karizma. Yani inanılmaz, bakın o programda da gördüyseniz çok ufak tefek esasında. Yani gerçekten böyle çok ufak tefek. Fakat böyle baktığınız zaman öyle bir heybet var ki, öyle bir hani aura diyorlar ya şimdi yeni, böyle öyle bir enerjisi vardı ki ağzınız açık bir yere girdiği zaman bakardınız. O ufak tefek kadın hani böyle minyon böyle bir yürüyor. Gerçekten hani ben böyle o yürüyüşü değil mi? Yürüyüşü, o böyle bir kendi dik bir yürüyüş. Dönüp kafanızı, yani hiç bilmeseniz Muazzez Abacı'nın o olduğunu yine de döner bakarsınız. Öyle bir aurası vardı. Çok enteresan. Tabii. İşte çok saçının arkasından tanıdım yani. Evet. Düşün. Küçücük çocuk, yani Muazzez Abacı diye bağırmışım. Evet. İşte seneler sonra Sinop'ta konser veriyorum Pelin. Biri de benim böyle arkadan beni tanıyarak, aynı ben de arabanın içindeyim, geldi. O zaman da bizde kartpostallar vardı. Ben de onu imzalamıştım. Hayat ne kadar değişik bir şey. Aynı o günkü aklıma geldi. Yani o günkü halim geldi. Çok böyle menajerim de vardı Unkapanı'nın plakçılardan. Çok ilginç anlardı o da. İşte Muazzez Hanım'ı nasıl başlamak lazım? Önce şöyle demek lazım. Türkiye'ye gelmiş en önemli kadın seslerinden, en önemli, birinci sırada diyebilirim. Yani onun klasik eserleri, klasik Türk musikisi formunda eserleri yorumlayışı bambaşka. Hiç kimsede olmayan bir gırtlak. Ses. Çok enteresan. Evet, ses. Böyle hani ben şuraya şöyle not almışım. İşte 1990'da Vurgun. Hani Vurgun, şimdi ben tabii söyleyecek halim yok. Onur söyler biraz. Hani Vurgun ama böyle o hani evde camlar falan titriyor. Tabii. Tuzla'daki villasında okuduğu zaman yan villadaki kişiler de benim arkadaşlarım. Futbolcu ve oğulları vardı. Meşhur. O yani herkes dinlermiş okuduğu zaman bahçede villanın. Evet. Şakımak gibi böyle bir enteresan. Benim babaannem Ankara Radyosu'ndan Türk Sanat Müziği yorumcusu olduğu için Allah rahmet eylesin. Gönül söyler. Amin. Benim. Tabii çok değerlidir. Ya plakları falan böyle kara borsada satılıyor, antikacılarda falan satılıyor. Çok enteresan. Ben onunla bir kısmımı hayatımı onunla geçirdiğim için Muazzez Abacı bizim Yalova'daki yazdığımızda mesela Gönül abla diye gelirdi ama ben tabii o zaman daha fındık kadarım. Sadece şunu bilirdim. Yazlık siteye geldiği zaman insanlar böyle balkonlara çıkardı görmek için. Tabii. Yani hani derdim ki hani o küçük aklımla biri geliyor. Yani böyle o insanların değişimini görürdüm. Onu görebilmek için gelme şekillerinden inanılmaz bir aura. Şimdi Ankaralı, şöyle bir şey not aldım ben. 12 Kasım 1947 doğumlu sevgili seyirciler ve çok enteresandır. 12 Kasım 2025'te kaybettik biz. Ya evet, doğum gününde. Aynı gün kaybettik. Çok ilginç. Çok 1947 yılında dünyaya geliyor ve asıl adı Hicran, ilk adı, göbek adı Muazzez. Soyadı da Altıok. Hicran Muazzez Altıok. Altıok. Hatırlar mısın? Kuzeni de çıkmıştı. Pınar Altıok. Evet. O Altınok diye çıktı. Araya N harfi koydu. Altınok yaptı. Doğru söylüyorsun. Sahne adını. Pınar da Muazzez Hanım'a da benzer bir sesi vardı. Sonra bıraktı. Şimdi
Pınar Altıok oldu. Profesör oldu. Kariyer yaptı. Zaten o da başarılı, çok başarılı bir üniversite öğrencisiyken işte 90'lı yıllarda biz beraber de konserler de verdik. Sahne programlarımız oldu, televizyon programlarımız. Şimdi o profesör ve öğretim üyesi. Artık bu işleri bıraktı. O şekilde Pınar Altıok oldu. Peki mesela Muazzez Hanım'la ilgili buradan da selamlar olsun Pınar Hanım'a tabii. Şimdi Ankaralı, ben TED Koleji diye buldum. Doğru mudur? Yani bir kolej eğitimi durumu söz konusu. Kolej ama TED Koleji değil. Hangisi? Başka bir Ankara Koleji diye geçiyor. Okay. Yani bir kolej, bunu şeyden söylüyorum. Yani Aynen kolej eğitimi. Nevzat Bey ya, babaannem. Evet Gönül söyler. Biraz kül biraz duman. Avni Anıl'ın o muhteşem eseri. Ben de dinleyeceğim onu çekimden sonra. Ya ne yapardı? Ay, bu da çok kişisel olacak. Hani sıkılmazsınız inşallah ama ne Olur yapardı? mu? Onur. Çok küçükken beni kucağına oturtturur. İşte söyler. Anneannem de dinlemeyi çok severdi tabii. Anneannem geçerdi babaannemin karşısında. Gönül Hanım hadi söyledi. Değil mi? O böyle bir işte ne bileyim ben vurgunla bir ilkbahar sabahı bilmem ne rastladım size. Bütün o hepsini söyle. Bana da böyle yaptırırdı. Kulağım iyi olsun diye söylettirirdi. Derdi ki dönüp senin sesin iyi değil ama kulağın çok iyi derdi mesela. Notalara çıkmayı, inmeyi falan. Yani benim bütün çocukluğum onları dinleyip böyle doğru notaya çıkayım, doğru notadan ineyim falan diye geçti. İşte kulakta nasıl besinlerden vitamin alıyoruz? İyi sesler, iyi şarkılar dinleyerek de kulak vitamin alıyor. Vallahi yani ben ufacıkken ne şarkılar, o böyle herkesin bir kızıl goncaya benzer dudağın mesela böyle hala gerçekten biri en sevdiğin şarkı dese onu söylüyorum. Küçük ama 8 yaşında da aynı şarkıyı söylüyordum. Biraz garip tabii 8 yaşında bir çocuk için ama Allah rahmet eylesin, babaannemi de buradan anmış oluyoruz. Nevzat Bey. Mekanı cennet olsun inşallah. Peki şimdi Muazzez Abacı'nın kolejli olmasına şuradan önemsiyorum. Hani genelde kolej gibi böyle iyi eğitim aldıktan sonra sahneye çıkmak, işte gazinoda yer almak falan yerine hani başka yollara gidiliyor o zamanlar. Tabii. Böyle bir eğitimden sonra yine de koleji, radyoyu falan tercih etmesi enteresan geldi bana. Evet ve de Füsun Önal da kolejden arkadaşı. Aslında daha çok Batı müziği şarkıları. Muazzez Abacı çok nefis de caz falan söyler yani böyle değişik tarzda eserler okur. Sesi gırtlağa çok uygundur. Yani onlar dönemin Batı müziği şarkılarını okuyormuş. İşte öğrenciler kolejde falan. Türk sanat müziği sonra bir Ankara'da bir musiki cemiyetine gitmesiyle başlıyor. Ama tabii 1,5 yaşında aslında babasını kaybediyor. İşte bir kız çocuğu da babasına çok düşkün olur Pelin'cim, bilirsin. Oktay Altıok. O da meşhur milli boksör. Sarı bombayla taklı. Ben de yayına hazırlanırken baktım, hatta buraya not aldım. Şimdi 1,5 yaşında babasını kaybetmiş bir kız çocuğu. Evet, kızlar yani baba bir kız çocuğu için ekstra çok mühim bir şey. Sonra düşündüm böyle, şimdi Muazzez Abacı'nın hayatını, evliliklerini, aşk hayatını da konuşacağız. Tabii. Dedim ki yani günün sonunda Muazzez Abacı'nın hayatımın aşkı dediği birini konuşacağız buradan. Hasan Heybetli konuşacağız uzun uzun. Tabii. Ben hiç dümdüz şöyle düşündüm, yani o babasını tanıyamamış, 1,5 yaşında kaybetmiş ama bence babası ile Hasan Heybetli birbirine mizacen çok benzeyen iki adamdı. Ben öyle hissediyorum. Çok öyle güzel hissetmişsin ki zaten bu acısını işte yüreğinde taşıyor zaten. 1,5 yaşında hatırlamıyordur bile. Zaten de babasının mezarına defnedilmek istemiş. Vasiyeti vardı biliyorsun. Evet. Oraya defnedildi. İşte hayatındaki en büyük aşkı bulma çabasını da bu şekillendirmiş bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Burada gördüğümüz, fotoğrafta gördüğümüz Hasan Bey değil tabii. Bu birinci eşi. Değil. Neydi? Hemen ismini not almıştım. Birinci eşinin ismi efendim Abdurrahman Abacı, değil mi? Aynen, soyadı da zaten oradan geliyor. Abdurrahman Bey'den geliyor. Sabah Abacı kızı, bir tek kızı var. Orada Abdurrahman küçük Bey, daha var. Polis. Evet. Polis.
Şimdi Muazzez Bacı'nın ilk sahne deneyimi nasıl oluyor biliyor musun Ha. Pelin'cim? 5 yaşında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes'in huzurunda Üsküdar'a giderken Aldı da Bir Yağmur şarkısını söylüyor. Şaka yapıyorsun. Tabii. Bu Çok arada az bilinir. yani çok saçma bir şey söyleyeceğim. Bir gün bir Adnan Menderes'le ilgili de keşke bir bölüm, böyle bir arşiv bölümü hazırlasak. Çok önemli bir dönem ya Türkiye'de. Yeni jenerasyon yine Tabii. bilmiyor. Şimdi buradaki beyefendi de sanıyorum ikinci eşimiz mi? İkinci eşi avukat. Avukat Onları Atilla anlatacağız. Atilla Kurtbay. Evliliklere girdiğimizde anlatacağız ama üstünden bir geçelim. Atilla Bey Tabii. burada. Sonra bir de Hasan Heybetli görelim ama sahne hayatına geri dönelim. Hasan Hasan Bey. Heybetli ile ikinci evlenirken birincisi bir kere cezaevinde evleniyorlar. Burada sevgili seyirciler çok romantik, çok enteresan bir aşk hikayesi dinliyor olacağız ama önce sahne hayatını tamamlayalım istersen. Vallahi zaten film senaryosuna aratmayacak detaylar var Muazzez Bacı'da. Çok acayip bir aşk, çok acayip. Evet, tam böyle Türk filmi çekilebilecek bir hikaye anlatacağız size. Tabii çekilmeli de bence. Zaten niye sence kimse bunu yapmıyor? Yani kızı böyle bir şeye okey vermez mi sence? onu bilmiyorum. Ama bence verirler ve çekilmesi gerekiyor yani şart. Çünkü çok özel bir sanatçı. Sadece yorumculuk yaptı. İşte başka bir şey yapmadı. Yorumuyla ekol yarattı. Herkes, Ebru Gündeş bile Muazzez Bacı'yla büyüdü. Muazzez Ersoy onun adını aldı. Soyadını Bülent Hanım'dan aldı. Yani herkes onun ekolünü, kendi bir ekol yarattı. Müzeyyen Senar nasıl bir ekol yarattı? O da öyle. Bey Aksoy devam ettirdi. Bülent Ersoy devam ettirdi bize gelene kadar. İşte Muazzez Hanım da bir ekol, yani bir okul demek. Zaten Ankara Koleji'nde eğitim alması da aslında Pelin'cim ona bu zarif duruşunu, bir asil bir tavrı vardı bilirsin. Evet, sen yani ekstra biliyorsun. Böyle ekstra bir, nasıl diyeyim, ta kelimelerle anlatması zor bir şey vardı onda. Diğer tırnak içinde hani karşılaşmadığımız diyelim. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 1974 Bebek Maxim diye not almışım. İlk gazino, ilk sahne o mudur? Evet, çok doğru. Bebek Maxim gazinosunda sahneye başlıyor ama 1966 yılında Muazzez Bacı sınava giriyor. O zaman dönemin en önemli yeri Ankara Radyosu. En büyük eğitim verilen Türk sanat müziğinde. Ziya Taşkent'te hoca. Muazzez Bacı'yı bir dinliyorlar. Onunla giren başka ünlü isimler var da kazanamıyorlar. Bir tek Muazzez Bacı kazanıyor. Birkaç kişi daha olur. Emel Sayın daha önce girmiş. Emel Sayın tesadüfen sesini bir dinliyor. İçinden diyor ki yandık ki yandık, nasıl bir ses geldi Türkiye'ye diyor. Yani tabii Emel Hanım da çok güzel sesi, o da Ankara Radyosu'nda daha önce giriyor ondan. Muazzez Bacı da seneler sonra Emel Sayın'ı izlerken böyle bayılmış, resmen düşmüş masanın altına güzelliğinden. O da nasıl bir güzellik diyor ona. İşte ne kadar naifler bak, birinin sesine hayranlığını, kimse kimseye iltifat etmiyor ya günümüzde sevgili seyirciler. Evet. Hani, şuraya baksanıza, biri güzelliğine, biri sesine, yani kimse şimdi günümüzde kimse iyi bir şey söylemiyor. O dönem rekabete rağmen birbirlerine nasıl söyleyebiliyorlar bunları. Bu çok önemli. İşte stajyer sanatçı olarak Ankara Radyosu'na giriyor, eğitim alıyor. Bütün orada klasikleri, her şeyi öğreniyor. Birden o zaman plaklar var. 1972 yılında Silemezler Gönlümden. Yine duydum ki unutmuşsun. Bir yüzünde. En sevdiklerim geliyor. Ay bayılırım. İşte peki, o zaman Abdurrahman Bey'le tabii evli. Radyolarında evli. Radyoya giderken yürüyorlar bile. Yani paraları da çok yok. Peki Abdurrahman Bey, yani ilk eş, polis olan, hani hiç şey dememiş anladığım kadarıyla. Aman hani sen evinde otur, İşte yapma bu işi falan dememiş. Yani destek olmuş. O destek olmuş. Hiçbir zaman dememiş. Çok da beyefendi, böyle çok medya önüne çıkmayan, çok hayatıyla ilgili bilinmeyen
ve soyadını dahi almayan Muazzez Hanım'ı ömrü boyunca da seven, işte o yıllarda öyle 74'te artık tabii bu plak patlıyor. 1973'te Bir Sen Kaldın içimde daha da patlıyor. O işte radyonun kadife sesi, duyulan o ses birden gazinoların aranan az solisti oluyor. Fahrettin Aslan duyuyor tabii. Ve 1974'te Maxim Gazinosu'nda çıkıyor az solist olarak. İşte böylelikle bir dönem başlıyor, gazino yılları başlıyor ki ne fırtınalı gazino yılları yaşayacak. En büyük az solist olacak. Yani mesela onu şöyle bir şey not almış. Hani biz bazen seninle bu tip dosyalarda da konuşuyoruz. Zamanında Sacit abi de çok anlatırdı gazino hayatını. Hani o dönem çünkü çok ciddi bir rekabet var. İşte senin ismin öne üstte yazıldı, benimki alta yazıldı. Sen çıktın, ben çıktım. Hani bayağı böyle ne derler, kurtlar sofrası orada tutunmak. Tabii. Yani ne kadar zorlanmış olabilir acaba? Yani biliyor musun mesela kavga ettiği biri, çok böyle zorlandığı bir an? Çünkü Muazzez Hanım'ın yok, neden yok biliyor musun neden? Pelin'ciğim? Muazzez bacıyı işte şimdi evlilikleri, ikinci evliliği de artık bitiyor. Gazinolar iyice az solist devam ederken sürekli izlemeye gelenler arasında işte Hasan Heybetli var. Hasan Heybetli aşkı duyuluyor. Mesela Fahrettin Aslan Zeki Müren'in kostümlerini bile o Maxim'in arka çıkışındaki Kazancı yokuşuna atmıştır. Tokat atmıştır. Bülent Ersoy bile tokadını yemiştir. Hepsi kendi açıklamıştır bunları yani. Dönemin bütün az solistleri Fahrettin Aslan'la sorunlar yaşamış. Bir tek Muazzez Bacı'ya bir kelime bile laf edemiyor. Hasan Bey'den. Tabii Hasan Heybetli'den herkes çekiniyor. Her yerde Hasan Heybetli korumasıyla yaşıyor Muazzez Hanım. Gerçekte de kapısının önüne korumalar falan koyarmış, takip ettirirmiş korumak için onu. O kadar büyük bir aşk ki. Tabii benim kadar aşık olamamıştır da ben daha çok aşıktım. Tabii rahat konuşun. Mesela bu Hasan Heybetli ile olan aşkı bu. Biz bugün hani devlerin aşkı diye Türk filmlerinden falan bahsettik. Hani Kadir İnanır. Daha bugünkü sabahki canlı yayınımızda geçti ya. Benim gözümün önünde öyle canlanıyor. Yani ikinci evliliğini bu arada bir avukat beyefendiyle yapıyor. O evlilikten sonra anladığım kadarıyla Hasan Heybetli, benim araştırmalarım böyle, sen doğrusunu anlat, gazinoya sürekli gidiyor. Ve sürekli herhalde en ön masada oturuyor diye tahmin ediyorum. 1965 yılında önce şeyle evleniyor, Abdurrahman Abacı'yla. Tamam, işte sonra çocukları oluyor. 69 yıllarında hala radyo devam ediyor o zaman. Gazino başlamıyor yani. 69'da Sabah dünyaya geliyor. İşte bu evlilik bir sene sonra bitiyor. Ve 73 yılında da 1973'te de avukat Atilla Kurtbaş'la evlenerek şeye gidiyor. Afyon'a gelin gidiyor. Bir apartman var. O apartman hiçbir kimse bilmez hayatında. Ben özel arşivden size de gönderdim. Buraya gelin gidiyor. Neresi burası? Afyon. Kurtbaş apartmanı, buraya gelin geliyor Pelin. Tamam. Peki bir şey soracağım. İşte buraya gelin geliyor dedin ya. Yani bu şey mi demek? Şimdi Afyon'a gelin gidiyor. O zaman şarkıcılığa, işte gazinoya falan, bu hayata ara mı veriyor? Vaz mı geçiyor? Zaten gazino yok daha. Radyo yılları. Yani eğitimi, o zaman 74'ten önce daha tarih yani. İşte burası Afyon'un o zaman zaten fazla bina da yok. İlk binasıymış Afyon'un. Yani 2 yıl 4 ay evli kalıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Esasında hani mesela bu evlilik yürüseydi belki de geri dönmeyecekti. Belki sahneye çıkmayacaktı. Belki Muazzez Abacı olmayacaktı. Belki evinin kadını olacaktı yani. Bu evlilik süresince o eşi de Türk sanat müziğini çok seviyor. Afyonlular Muazzez Abacı'yı destekliyor. Çünkü TRT'de şarkılar söylemeye başlıyor. TRT'ye çıkmasında o dönemin büyük katkısı var aslında. Yani bir de kimsenin bilmediği bir şey var. Bunu benden başka hiç kimse bilmiyor mesela. İlk defa da Pelin Çini'nin programında bunu söyleyeceğim. Bu dosya programımızda aslında Atilla Kurtbaş'la burada Afyon'da yaşarken evliliğinden de hamile kalıyor. Ya, evet. Ne oluyor peki?
Ama işte yani o süreçte maalesef ki merdivenlerden düşme sonucunda çocuk düşüyor, kaybediyorlar çocuğu. Yani Ah, Sabah'ın bir kardeşi daha olacaktı. ah, Babası ayrı olacaktı ama Muazzez Hanım'ın hiç anlatmadığı, bugüne kadar hiçbir yerde anlatmadığı ki ben hemen hemen çıktığı her şeyi incelemiş, yok hiç izlemişimdir. asla anlatmadım. Kimsenin bilmediği bir şeydir bu. İşte burada yaşanıyor olay. Onun için bu apartman fotoğrafını getirdim. Onun için çok üzücü yıllar. Sonra da 74'te gazino dönemi başlıyor. Ama gazino döneminden böyle daha tam böyle az solist, o tabii az solist çıkıyor ama hani e, kısa süre sonra boşanıyorlar yani. E, e, Kaç yılında boşanıyorlardı acaba, tam şimdi onu hatırlayamadım ama herhalde Kalmış olmam. 75'te bitiyor. 75. 73'te 75 çünkü olması. evlendiler. 2 yıl sürüyor. 2 ay. 2 yıl 75. 4 ay. Ondan sonra sahneye işte çıkmaya başlıyor, gazino hayatı Ondan başlıyor. sonra işte Sabah'ı büyütüyor. Sabah yanında ve gazino Baba döneminde yanında mı bu tabii esnada? tabii yanında. Garip. Babasının da yanında kalıyor. Baba ile Çok da iyi konuşuyor. eğitim alıyor. Zaten ailece Muazzez Abacı'nın ailesi hep işte biraz önce söylediğim gibi yeğeni de profesör. Ailede böyle çok hep okuyup Herkesi. evet bayağı bir zekaları iyi bir aile. O Muazzez yani Hanım da yani profesör falan olurdu okusaydı kesin. olurdu. Net olurdu. Peki sonra Öyle derken bir 90 zekası zeki. 1990'da vurgunla televizyonlara böyle patladığı zaman hepimiz o vurgunu yedik ve ondan sonra hani gazinonun dışında böyle Türkiye'nin en bilinen o vurgunla beraber herhalde hayatımızda yer etti ama Hasan Heybetli ile tanışması daha önce diyebiliyorum değil mi? Tabii tabii gazino dönemlerinde artık onu her 80 gece dinlemeye galiba geliyor. 80 mi? 1980'de sanıyorum. Her gece 80'li yıllar. her gece izlemeye geliyor. Tabii o zaman da e, Şakayık diye bir albümü var. Hı. Öncesinde Dönüş var, Yasemen var, çok meşhur Şakayık. O Şakayık Yasemin. çok büyük bir patlama yapıyor. İşte e, o çiçekle böyle özdeşleşiyor ama 90'da dediğin gibi Cemal Safi'nin yazdığı, Cemal Safi de ona da ben çok yakındım. Burada komşuyduk Akçay'da. Yazlığımız yakındı. Onun da pansiyonu vardı. Ee, Cemal Safi'nin şarkısı, Selçuk Tekay'ın bestesi, Cemal Hoca'nın sözler. Şarkı bütün Türkiye, asıl en büyük patlama Vurgun'la. Vurgun. Ben hatırlıyorum yani 92'de çünkü anneannemi kaybettim. 90'da vurgun patladığında işte anneannem Türk sanat müziği dinlemeyi de çok sevdiği için bizim evde 24 saat vurgun. Yani biz onu Neden sence? Hı? Neden patlıyor biliyor musun? Çünkü o zaten o Vurgun onu anlatıyor. Onun için öyle okuyor Evet. onu. Böyle bir Hasan Heybetli'ye vuruldu işte Vurgun yani. Valla çok enteresan bir aşk yani Hasan Bey tam Türk filmlerinde böyle sahneye çıkan işte var ya Emel Sayın oynar bu rolleri genelde işte çıkar sahneye önde de bir kabadayı Değil oturur. mi? O ona bakmaz, o en önde oturur falan. Tam onu yaşamışlar. Sürekli inatla en öndeki masada oturuyor, o da ona yüz vermiyor. Bir müddet hiç yani hiç istememiş ama sonra galiba bir tane detay okudum. 24 tane gül yollamış. Seni 24 saat düşünüyorum mealinde anladığım kadarıyla anlamında Hasan Bey. Sonra o gül meselesini devam ettirmiş değil mi? Yani bayağı bir kamyonlarla gül yollama meselesi gerçek sevgili seyirciler. Tabii tabii. Yani e, bir şimdi çok nazik olarak görmüş. Hep dediğin gibi gazinoya gelirken 24 saat seni düşünüyorum. 24 gün hep gelirmiş zaten. Sonra ama önce şöyle onunla görüşmeyi kabul ediyor. Ne diyor? İşte e, telefon ediyor Muazzez Hanım'a. Hı. Pencereden bakar mısınız diyor. Ah. Zaten Evet. ismini biliyor Muazzez Hanım gazinoya geldiği için. Pencereden bir bakıyor ki işte yokuşlu orası Şişli'de bir yerde oturuyor. Bütün cadde güllerle kamyon gelmiş gülleri dökmüş. Arabasının üstüne döktürüyor sürekli.
Buyurun. Arabası durunca kamyonlar gülleri döküyor. Zaten 24 gülde ondan sonra gazinoya gelmeye başlıyor. Sürekli Yani başlıyor. hani bu şimdi böyle sosyal medyada bir takım fenomenler böyle gül, öyle uyduruktan güller müller, böyle yok jestler mesler oluyor ya, hani anladınız neyi kastettiğimi. Günümüzde böyle seviyoruz. Bakınız, gerçeği varmış o zaman. Adam kamyonetle yola kamyonla gül atmak falan. Türk filmlerinde bu sahneler eski filmlerde vardır. Gerçekmiş yani. Bunu yapmış. Gerçek, gerçek. Fakat işte bu büyük aşkı ona duyduğu bir de kıskançlık var yani. Öyle bir kıskanç ki sahneyi bırak demeye başlıyor. Ruh ikizim benim Hasan Heybet'le, öyle söyleyeyim. Ben o kıskançlığı o kadar iyi anlıyorum ki. Yani ben hani çok kıskanç bir insan olduğum için mesela çok anladım ben ne dediğini. Demiş ki sevgili seyirciler, Muazzez sen sadece evde şarkı söyle. Aynen. Değil mi? Paraya ihtiyacın yok diyor. Bir gün muhasebacıyla sabah eve bir giriyorlar ki tavana kadar para dolu. Hayırdır? Tavana kadar, bunu da herkes bilmez. Evi Aha, para al, paralar işte burada. Sen yeter ki sahneyi bırak. Günlerce çuvala toplamışlar paraları. Günlerce. ya inanılmaz. Bu da gerçekten tam filmlerde falan olan ya şey, hani sahne yapayım sana hayatım. Evde bana İşte söylersin. Ah, tamam bizim işte. dosyamızı izleyip çeksinler filmi. Çok Bilinmeyen noktaları da ben anlattım. Hani İlk mesela defa. Cem Yılmaz da şey diyor ya mesela gösterisinde, bazen hani kadınlar erkekleri kıskandığı zaman der ki yakışıklısın ama şu alanda falan. Şimdi bunun gibi bir şey, kıskançlık bir sürü insan için. Şimdi bu söylediğime bana çok kızacaklar ama ben de çok kıskanç olduğum için ben Hasan Bey'in duygusunu anladım. Yani şu kadın Tabii. sahnede herkes ağzı açık bakıyor, sen ona sahnede zaten aşık olmuşsun falan. Hani birazcık huysuzluk ben de yapardım. Ama inatla çıkmaya devam etmiş mi peki? Yani nasıl arayı Tabii. buldular peki ya? Şimdi 75'te ayrıldıktan sonra gazino dönemleri sürerken ikinci eşten ayrıldıktan sonra Hasan Heybetli onu dinlerken aşık oluyor. İşte bu gül olayları yaşanıyor falan derken Hah, muhasebacı da çok büyük bir öyle bir aşık oluyor ki fakat e, kısa süre sonra cezaevine giriyor ay evet, maalesef ki. Hasan Heybetli cezaevine giriyor. Giriyor ve 1980 yılına geliyoruz. 1980 yılında cezaevinde evleniyorlar. Cezaevinde yapılıyor nikah. Bir şey Yani söyleyeyim. üçüncü evliliği bu. Bak mesela bunda da ben araştırırken işte Yengeç burcuyum yasaklansın. Bakın ne yapmış. Hah, bak bu da en son halleri artık yani. Bu Kaç? sonra tekrar bir araya geliyorlar. 2 kez evlendiler. Ben çok romantik bulurum bu İki arada bunu. kere. Ay 3 evet, yıl ben sürüyor zaten cezaevindeki evlilik. Bu çok romantik değil mi Onur? Ya aynı kişiyle 2 kez evlenmek. tabii Ay çok romantik. Çok hoşuma tabii. gidiyor benim. Ya Yani. cezaevinin karşısından ev tutuyor Pelin. Ev Evet. tutuyor. Çok Sürekli romantik. Türkiye'nin bütün cezaevlerini gezdi Muazzez Hanım. Ya Hasan bak bir Heybetli yüzünden. şey duydum. Yani bir röportajında var ama galiba o gün kuliste de bunu zaten konuşmuşlardı. Ben o zaman da böyle ağzım açık duygusu. Ay bayıldım bu aşk hikayesine falan diyorum. Ne istediğine dikkat et demişler. Demişti ki cezaevinin karşısında ev tuttum. Hani Hasan Doğru. Bey bir seslenirmiş, bir ıslık çalarmış, Aynen. balkona çıkarmış. Hemen çıkarmış Balkona balkona. Dolma yaparmış, cezaevine götürürmüş dolmaları Ya şimdi kendisi. bak, Sarma. şimdi bu böyle feminizm adı altında bunu izleyen bazı kadınlar benim bu tavırlarıma çok laf edecekler ama ben o kadar iyi anlıyorum ki. Yani ben de yapardım aynısını. Bak yemin ediyorum gerçekten aynısını yapardım. Hiç de böyle bana şey garip gelmiyor bu hareket. Çok da anlayabiliyorum yani. Yani tası tarağı toplardım, sahneyi mahneyi bırakır aynen ıslıkla çıkar dolmayı yollardım. Ben anlayabiliyorum yani. O yüzden benim için böyle Tabii aslında tabii bu ıslık çok ilginç. En hüzünlü ama bence de en romantik özeti bence bu aşkın. evet. Yani adamın günün sonunda cezaevinde İşte kavuşamıyorsun. Yan yana değilsin. Karşıdaki balkondasın yani. tabii Oradasın. ya cezaevi duvarları, demir parmaklıklar, mahkum bir adam, onun için balkonda bekleyen bir kadın. İşte bundan Ve, iyi film mi olur? ve kadın as yani kadın hani az soruyor. Kadın eğer orada beklemese mesela böyle hani
elini sallasa 50'si kadın, öyle bir kadın, ama kadın o balkonda durmayı tercih ediyor. Burada bambaşka bir şey var. O yüzden ben bu hikaye hep tüylerimi diken diken eder. Çok Ama enteresan. cezaevinden çıkamıyor ki, onun içinde tekrar çıkıyor, bir ara tekrar giriyor. Ondan sonra da Muazzez Hanım onun böyle karanlık işleri bırakmasını istiyor. Bırakmayınca da çok sevse de 3 yıl sonra boşanıyor. Ben de bunu soracaktım, yani böyle bir aşk tam olarak neden bitmiş olabilir? Yani günün sonunda bakın, herkes Bitmedi. Ölene kadar sevdi. Aşk bitmedi. İkisinde de bitmedi ama ayrıldı. İşte onun da daha şey olmasını istedi. Fakat şöyle bir şey, hani Bergen olayında Bergen'i döverdi ya falan ya kocası. Hasan Heybetli'de o yok. Muazzez Hanım'a gül gibi bakıyor. onu soracaktım. Yani mesela şimdi bu aşkı böyle yüceltiyorsunuz Pelin Hanım falan diyecekler bana. Mesela öyle bir donemiz var mı? Yani Muazzez Hanım'a hiçbir şiddet Hiç. uygulanmış mı? Bir zarar verilmiş mi bu ilişkide? Ama nasıl Muazzez döver onu? Koruduğu Bilmiyor musun Muazzez Muazzez Bacı'yı? Kimleri dövdü? var mı Allah senin rahmet eylesin. tanıdığın, Allah rahmet eylesin, var mı birebir şahit olduğun bir vukuatta? Şimdi ben Cemal Safi, işte Vurgun'u Hı hı. söz yazarı. E, 2 tane şiirini besteledim ben Cemal Safi'nin. Bir tanesi Muazzez Abacı'ya öyle uygun ki, işte 90'lı yıllar, 97 olabilir. Hatta Muazzez Abacı'yla fotoğrafımız var. Göndermiştim size. Nevzat Bey bakar Burası arşiv. Bostancı Gösteri Merkezi'nin kulisinden çıkıyoruz. Kış ayı çıkmadan önce. Ben oraya şarkıyı, Cemal Hoca dedi bak götür dedi, Muazzez'e ver dedi. Ben de gidince ilk sözüm şu oldu. Bir de köşe, o zaman Ana Dergisi'nde yazıyorum. Muazzez Abacı'ya benimle evlenir misin diye başlık dağıttım. Dergiyi de aldım. Zaten onu yazmıştım. Tam hazırlığa bak ya Onur'daki. Yok bunu özel hazırlamadım. Onu yazmıştım. Cemal Hoca gideceğimi de bilmiyorum. Yani bir köşe yazısı yazmıştım. O Şarkının zaman adı muhasebacı ile ilgili bir şeyler anlatıyordum. başka fotoğraflar olması lazım Nevzat Bey sizde. Onur'un beraber fotoğrafları falan, ben hepsini iletmiştim çünkü. İşte ondan sonra Muazzez Hanım da tabii o sırada kuliste sanıyorum. Biraz böyle daha vakit, hani yani bir 5-10 dakika bekler misiniz gibi bir şeyler söylediler. Ben tabii o anda çıktı bir dışarıya. Muazzez ablacığım, ben sizi dedim Hasan Heybetli'den daha çok seviyorum dedim. Bağırdım. Yürek yiyerek geldim. Ben merhabalar diye. Çok alem, inanılmaz. Ben de daha yeni albüm yapmışım. Bu fotoğrafta da Hasan Bey mi? Tabii orada işte gençlik ilk tanıştıkları yıllar, daha evlenmeden önce görüşmeye başladıkları yıllar oluyor. Bir şey, aralarında yaş farkı var mıydı onun bildiğin? Çok fazla yok. Yani yok, hani bu benim önemsediğimden değil, sadece fotoğrafa Şimdi bakınca attım sana Pelin o fotoğrafı da. bana aşkım atmanın bir anlamı yok. Ben ulaştıramam. Sonra muhasebacı beni aldı kulise. Ben köşe yazımı verdim. İşte ondan sonra bana 9 tane şarkı söyletmez mi? Gerçekten mi? Vallahi sahneye çıktık. Adnan Şenses de var o gece ama onun kulisi başka. Aman Allah'ım, bana erkek Muazzez diyor. Benim hayatımın en mutlu anları. Nasıl aşığım küçüklüğümden bu yana. Sonra kendisi programını yaptı. Ben onu bekliyorum. Evet, şurası. Evet, kulisin kapısı şurası da. Bostancı Gösteri Merkezi orası. Bu çıktıktan sonra bu fotoğrafı basın çekti. Bir şey söyleyeceğim, sen de çok havalısın. Ben dışarı çıkmadım, izleyemedim bile. Kuliste oturdum. Oradan dinledim yandan. Sonra içeri geldi. İçeride de bir kadın vardı. Böyle orta yaşlı. Oraları yapıyor, işte topluyor, temizliyor falan, bir şeyler getirip götürüyor. Kulisin camını açık bırakmış herhalde. Orada içeride bir cam vardı, havalandırma. Gelince çok kızdı. O camı açık bıraktım, bak sesim biraz çatallı çıktı diye terliği fırlattı. Ben de tam şunu soracaktım. Yani Muazzez Abacı için öfke problemi vardır derlerdi. Ben görmedim ama hani sonrasında magazine bir görüntü düşmüştü. Galiba böyle kemancı mı
Yani yani saz arkadaşlarını biraz hırpalıyor oldu. O çok başka. Burada da kızıl saçlıymış değil mi? Çok nadir öyle kızıl. Hep sarıdır aslında. Ne Evet. ilginç. Kızıl ama saçlı olduklarını ben hatırlıyorum. Peki var mıydı bir öfke problemi? Şimdi orası Civan'ım. Etiler'de bir bar. Ben de sahne aldım orada. Civan'ımda Utku çıkıyor. Utku sahneye Muazzez alıyor. O gece artık o kadar büyük sanatçılar ki kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordu bilinmez. Tabii biraz da belki o gece eğlendiler. Alkolün verdiği bir şey olabilir. Sahnede tam hakim aslında Şen Yaylar'ın oğlu çalıyor. Şen Yaylar'ın oğlu çalıyor. İşte olmadı deyip kemanı şey yaptı, vurdu böyle kemanını aldı, elinden fırlattı, kafasına vurdu sanırım. Sonra özür diledi bir gün sonra ama. Bir alkol problemi, yani alkollü olduğunu o videodan hatırlıyoruz hepimiz ama hani böyle sürekli olan bir öfke problemi de anladığım kadarıyla yoktu. Peki şunu soracağım. Şimdi 25 sonra da var ya Pelin, ben o kemancıyla bir yerde karşılaştım. Aynısının taklidini yapmıştık. Çok ilginç. Muazzabacı gibi. Ben de o eseri okuyup. Bir sürü insan taklidi yapmıştı. Çünkü gerçekten kemancının kafasına tam neyle vurduğunu hatırlamıyorum ama yani şiddetin her türlüsüne karşıyız. Orada sahneye çıkan çocuğun elinden ben de bir kere uzun hava, yani bir uzun havası olan şarkısının öyle okunmaz mikrofonu elinden alıp okumuşum bir gün. Benim de öyle bir anım herhalde. Sahneye çıkıyor mu size biraz? O çocuk bir gün öyle dedi. İki kişiden ben çok çekinirim dedi gelince. Biri Muazzabacı, biri de Onur Akay demez mi? Evet arkadaşlar, sahneye çıkınca bir haller oluyor. Tam anlamış değilim ama şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunun da altını söyleyelim. Hani oluyor ama sahnedeki o elektrik farklı, başka bir şey istiyorsun. Her şeyin tam olmasını istiyorsun falan. İşte, doğru da günün sonunda ben de çok istiyorum mesela her şeyin tam olmasını ama işte bir yandan da hani yapma Pelin, edepli dur Pelin, nadir ama ben de... Sen keman bulamazsın da mikrofon atabilirsin. Bak burada mikrofon. Kanalda çalışırken TV8'deki editörlerin benden nefret ettiğini bilirdim. Yani çünkü ben canlı yayın arasında rejiye girerdim. İmla hatası yapıldı KJ'de, kim yazıyor bunu falan diye. Bunları yapılmaması lazım. Bu kadar takıntılı olmamak, hayatta biraz rahat olmak lazım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 12 Kasım 2025'te kaybettik ya Muazzez Hanım. Evet. Ben hem tam olarak ne olduğunu soracağım. Amerika'da yaşamını kaybetti. Bir de tabii ki mirasıyla alakalı da çok şey yazıldı, çizildi yine her zaman olduğu gibi. Sen en doğrusunu bilirsin diye sana soruyorum. Şimdi nasıl kaybettik ve bu miras meselesi 3 sene önce Amerika'ya gitmeden gidiyor. Vefatından 2-3 sene önce ben de bir ortamdayım. Doktorlar var. Doktorlar da Türk sanat müziğini çok sever. İşte bir göz doktoru, bir başka yani birçok doktor var. Göz doktoru da kanun çalar. İşte benden şarkı istediler. Muazzez Hanım'ı muayene eden doktor da oradaymış Amerika'ya gitmeden önce. Dedi ki Muazzez Hanım da dedi, ben teşhis koydum dedi, Alzheimer başlangıcı var dedi. Ben bir üzüldüm. İşte böyle bir şey varmış, çok geçmiş olsun diye yazınca tabii Türkiye sallandı. O zaman Amerika'daydı. Belki duymuşsunuzdur, bütün magazinler, her yer beni bağladı, işte menajeri bağlandı, yalanladı. Muazzabacı da kim söylemiş bunu diye sormuş. Onur Akay deyince o da şey demiş, eski şarkıcılar şimdi gazeteci mi oldu demiş. Açıklama yaptı. Kızmış sana. Evet. İşte sağlığım iyi falan dedi. Hemen kısa süre sonra geliyorum dedi ama bir daha hiç gelmedi 3 sene. Bir sağlık problemi vardı. Şimdi o doktor sana böyle bir şey söylediyse biraz daha anlatmıştır. Yani bir Alzheimer doktor başka doktora anlatıyordu. Yani Alzheimer başlangıcında ne diyordu? Alzheimer başlangıcı. Hatta Seyhan Soylu'nun da
bundan haberi olmuş. Beni destekleyici açıklamalar yapmıştı. Tanıdığı biri vardı sanırım. Çünkü ben o dönem bütün magazinlere bağlanmıştım bu konuyla ilgili. Amerika'da olduğu için kendisi. Sonra işte bana öyle bir tepki verdi. Ama ben ne olduğunu anlatınca affetti. Mahkemeye vereceğim falan da demiş Nurcan Sabur'a. Nurcan Sabur yazdı bunları. Anladım. Ondan sonra da affetti beni. O iyi ki de öyle kız falan olmadı. Sonra işte gelmedi ama bir daha. Bir daha hiç gelmedi. Aşkım doktoru mahkemeye vermeyi düşünüyor. Hipokrat merhaba aranızdan ayrıldı. Hasta gizliliği, ağzımızla içelim falan. Doktor Bey'e İşte, söylüyor. aynen öyle bir masada anlatmaya ne gerek? Türk sanat müziği konuşuluyor ama evet. Oymuş, ben Muazzez Abacı'yı muayene ettim falan. İşte ağzıyla içmediği için kusura bakmayın koskoca doktor olmuşsunuz ama ağzınızla içmemişsiniz. Hasta doktor gizliliği diye de bir şey var arkadaşım. Yani ne kadar garip. Şey anlamında garip. Yani şimdi mesela şu an Türk çok ünlü birisin. Bir doktora gittin. İstemediğin bir problemin var. Yani hep şundan tedirgin mi olacağım? Bizim doktor nerede, neresiyle içiyor acaba? Olmaz. Peki biz neden kaybettik Muazzez Abacı'yı? Yani ne yaşandı? Tabii bu hastalık var mıydı, yok muydu? Gelmedi bir daha bundan sonra. O doktor da işte böyle dediğini ben söylemiştim ama öyle kaldı. Sonra bir akşam otururlarken kalp işte sabah da evde benim göğsümde ağrı var diyor. Sabah tabii o kadar Pelin şey ki doktor olduğu için o da profesör biliyorsun kızı da. Kızı da profesör. Psikiyatri. Psikiyatri ama onun profesörü ama tabii doktor yani hemen fark ediyor kalp krizini. Aspirin, normal aspirin. Tamam. Dilinin altına koyuyor. Onu koyması çok iyi bir şeymiş. Yani bu kalp krizini hissedince o aspirini koymak. Öyle söyleyeyim. Kemal doktorlar da söyledi. Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal'ın olayında uçakta aspirin olmadığı için esasında çok ciddi bir kayıp o. Yani o an uçaktayken eğer aspirin olsa kurtulurdu diye çok konuşulur Kemal Sunal'la ilgili. Evet. Peki, Muazzam'ın kurtuldu mesela aslında. Hastaneye götürdüler. Hemen orada müdahale edildi. Fakat o aspirin sayesinde kurtuluyor. Anjiyo yapılıyor. Tamam. Anjiyo normal odaya bile çıkıyor. Fakat anjiyo yapılırken kontrast sıvı diye bir şey veriliyor herkese. Ama o verilirken böbreklere dikkat etmek lazım. Böbreklerde sağlık problemi olmaması lazımmış. Ama Muazzez Hanım'ın böbreklerinde sağlık problemleri olduğu için kontrast sıvı böbreklerini daha da bozdu ve böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettik. Yani doktor hatası Amerika'da işte Türk doktorları daha başka. Amerika'daki doktorların hatası yani orada doktor hatası yapıldığını ben çok önemli kaynaklardan da duydum. Peki bununla ilgili hiç kızıyla iletişime geçtin mi ya da bununla ilgili? Hayır kızıyla iletişime geçmedim. Kızı zaten o hastanede çalışıyormuş. Yani hala herhalde orada doktorluk yapıyor. Anladım. Yani çünkü önemli bir şey. Bunun da haberini yaptığını hatırlıyorum. Bu çünkü günün sonunda hani koskoca Muazzez Abacı bir hangi ülkede ya da nerede olursa olsun bir doktor ihmaline eğer sebebiyet verdiyse Muazzez Abacı'yı kaybetmemize bunun üzerine gidilmesi lazım diye haber yapıldığını böyle sen sanıyorum yazdın ama tabii seninle de konuştuk hatta o zaman. Cevap geldi mi? Hani ulaştı mı sana kızı? Hiç bu konuda bir cevap gelmedi. İşte o zaman stent takıldığını, işte böbreklerinde komplikasyonlar olduğunu söylediler. 5 Kasım'da mı yoğun bakıma kaldırılmıştı? Öyle bir şeydi. Sonra da doğum gününde de vefat etti zaten. 12 Kasım. Yani inanılmaz. Evet. Dünyaya geldiği gün bu dünyadan gitmiş. Peki bölümün sonuna geldik ama tabii ki şeyi de soracağım. Ne ağlamak ama benim var ya günlerce sürdü. Bülent Hanım'la birlikte telefonda ağladık. Biz seninle yayın yapıyorduk. Hatta sen de aradın çok kötüydün. Yani evet biz seninle konuştuk çok kötüydün. Böyle yani ağlamaktan artık sesin kötüydü. Yüzün gözün biliyorum. Çok ağladın ve kendini paraladın hatırlıyorum. Bülent Hanım da öyle. Bülent Hanım da çok seviyordu Muazzez Hanım'ı. O da çok ağladı. Telefonda beraber ağladık. İşte sağlığa zararlı şeyleri kullanmamak lazım. Muazzez Hanım biraz kullanıyordu o şeyleri. Bütün mamuleri.
Tütün mamülü diyebiliriz. Tütün mamülü kullanmamak Evet. lazım. Peki mirası ile ilgili de kapanışta onu da öğreneyim. Yani yine çok şey yazıldı, çizildi. Efendim bu zaten Allah, yani birini kaybettikten sonra önce üzülüyoruz, sonra zaten ne oldu miras acaba? Telifler nereye? Diye bir bölüm başlıyor. Muazzez Abacı'da durum nedir? Şöyle, şimdi Muazzez Hanım önce zaten vefat eden sanatçılar, ünlü isimler hemen bu miras olayı çıkar. Aslında tek bir vasiyeti vardı. O da babasının mezarına defnedilmek. Onu gerçekleştirdiler zaten. Ona çok sevindim. Ankara'da babasının mezarına defnedildi. Mekanı cennet olsun. Diğer her şeyde kızı, bir tane de torunu var. Torunun da fotoğrafı vardır. Şimdi burada da Torunu. torunu, bu fotoğraf ne zaman acaba? Torunu kaç yaşındadır onun? Torunu şimdi artık neredeyse üniversite çağına gelecek. Lisede falan herhalde. Bakalım. Ben şeyi hatırlıyorum. O konuk olduğu zaman da böyle konusu açılmıştı. Çikolata renkli. Çikolata renkli. Sabah Hanım'ın yalnız annesine benzerliğine bakar mısınız? Evet. Gerçekten inanılmaz Benziyor bir tabii. acayip Benziyor. İşte şimdi Kuzguncuk'ta şeyi vardı. Dairesi Kuzguncuk Şişli'de daireleri olduğu söylendi. Şimdi bir tane Üsküdar'da o Salıcak, sesim geliyor Tamam. mu Pelin'cim? Geliyor aşkım, geliyor. Salıcak'ta yalı diyebiliriz vardı. Tuzla'daki evi ben zaten biliyorum. Yan komşusu da benim tanıdığım kişi. Bunlar Amerika'ya gitmeden eşyaları bile Amerika'ya gönderdi. Satıldı çoğu. Yani Amerika'dan ne dediler? 1,2 milyar dolar serveti var dediler. Düşün. Hepsi kızına kaldı. Yok ki öyle bir servet. Aslında Muazzez Hanım çok düşük paralar alarak kazandı o gazino dönemlerinde. Maaşa bağlardı sadece Fahrettin Aslan herkesi. Öyle Yani bir de çok bonkördü Muazzez Hanım. Öyle bildiğin gibi değil. Kimin bir ihtiyacı olsa hemen para gönderen biriydi. O zaman yani böyle bir o evler, yani Tuzla'daki ve Şişli'deki ev satıldı, harcandı anladığım kadarıyla. O söylenen diğer şeyler yok. Öyle bir şey olsa zaten Amerika'dan da çok güzel bir ev alırlardı. Ataşehir'de bir tane daire kaldı. Bir de küçük bir ofis var. O var. Bankada da bir miktar parayla bir de ABD'de işte bu sattıklarıyla, benim söylediğim satılanlarla aldıkları bir evle, New York'tan aldıkları bir ev var. Bu kadar yani. Şeyi de soracağım, hani gündemde olduğu için, mesela telif anlamında şimdi herhangi bir yerde Muazzez Abacı çalındığında Sabah Hanım para kazanıyor değil mi? Öyle olması Muazzez lazım. Abacı'nın hiçbir bestesi yok, söz ve müzik. Öyle o zaman bir saniye, yorumculara para verilmiyor mu? Veriliyor. Yorumcu hakkı var Mior birden. O da Tamam. tabii ki Sabah'ın alıyor. O tek varis. Tamam. Bunu da bu arada hani bu bölümde hep konuşuyoruz ya, magazin konuşurken bilmiyordum. Hani beste sahibine ayrı ama yorumcunun da bir hakkı var. Yorumcuya da ayrı, ben bilmiyordum. Onu da öğrenmiş Söz oldum. yazarı da ayrı. İşte böyle Pelin'cim, böyle bir film gibi bir hayat. Şahane bir bölümdü. Çok keyif aldım. Bütün efsane bölümlerimizden keyif alıyorum ama Muazzez Hanım herhalde çocukluğumda da gördüğüm için çok bir ekstra yeri var. Canlı yayına konuk aldım. Tabii aldım, evet. Tek kendisi değil, aldım. Hayatımın en enteresan gününde yanımdaydı. En enteresan günlerinden birinde. Tabii. Rahmet, tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum Onurcuğum. Biz bugün seninle şöyle bir karar aldık. Onu hemen anons edeyim ki kaçama. Huysuz Virjin. Yapacağız. Bölümü hazırlayacaksın bana. Huysuz Virjin'le ilgili de çok özel şeyler, kimsenin bilmediği özel şeyler hazırlayacağım. Çok size. O zaman bir sonraki o olsun ama hadi o olsun, onu hazırlayayım haftaya. Haftaya onu çekelim. Yorumlara da yazın. Kiminle ilgili bölüm görmek istiyorsunuz? Hangi olayla? Bir olay da olabilir bu arada. Yani magazin dünyasında yaşanmış bir olayı böyle enine boyuna
araştırıp bir bölüm hazırlamak. Nostalji magazin gibi. Tabii. Aynen. Şimdi Yorumlara yazın. çok böyle ilginç şeyler var. Nostalji magazin olarak Neler var ya. yaşanmış Ya, magazin tarihine geçmiş. Bir onları hepsini birlikte bir işleyelim bir bölümde. Hülya Avşar, Tanju Çolak aşkına bir bölüm yapmak inanılmaz isterim. Evet, Onunla ilgili gerçekten. mesela bir bölümde de bazı bu tokat olayları şemsiyeyi kafasına geçirmişti ya, kimdi o? Hande Ataizi bölümünü istiyorsunuz zaten. İşte öyle bir magazin bombalarını toplayıp da bir bölümde yapalım Tabii bizim. pencereyi sıktan Hande Ataizi. Çok enteresandı. Biz neler gördük. Biz neler gördük. Peki efendim. Muazzez Hanım da bir günde kamerayı aldı. Da öyle bitireyim. Öldü mü? Muazzez kamerasını çekti. Böyle fırlattı, attı şeyine, kabloları, mikrofonları. Bugün de bir yere giriyordu. Tam çekmişler. Çekmelerini mi istemedi? Evet. Öfke kontrolü önemli ama kolay da bir şey değil. Ben de yani çok kolay kendimi kontrol edemediğim için anlayabiliyorum diyorum. Çok teşekkür ederim Onur'um. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah böyle özel bir dost programında görüşmek dileğiyle. Haftaya çarşamba canlı yayınımız var. Magazin programı. Nostaljilerde de buradayız. Kanala abone olursanız, paylaşırsanız, beğenirseniz ve yorum yaparsınız. En önemlisi de o. Ve ben Instagram'da da koyuyorum. Instagram hesaplarımızı da aşağıya yazacaktır bizimkiler. Instagram Norveç'e de teşekkür edelim. Çok güzel onlar bir benim şekilde. Aydın Bey sizi çok seviyorum, çok özledim. Bütün ekibi seviyorum. Nevzat Bey ellerinize sağlık. Takip edip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz efendim. Herkes kendine dikkat etsin. Onur kendine dikkat et. Haftaya görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.